Bugün Osmo Pocket 3'te DJI Action 4'ü test ediyoruz. Açılarını görüyorsunuz ikisinin de. Şu an arada bir yarım kol boyu var. Şöyle şu an bir kol boyu var orada. İkisi de şu an 4K 60 karede. İkisiyle de şu an kendi üzerlerindeki internal mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar. Şu an hava biraz güneşli, biraz bulutlu diyelim. Sesim öyle çok bağırmıyorum. Haydar'la beraber alıyor. Action'da arkadaşlar açısı geniş olduğu için daha geniş açıdan oluyor. Pocket'ta ise daha dar açı tabii ki. Şu an kendi lensle takılı değil. Aktif track seçtim şu an Pocket'ta. Benim yüzümü takip ediyor. Çevirsem de bakın bana dönüyor kamera. Şu an aktif track açılı. Action'da ise öyle bir özellik yok, zaten çok da gerek yok. Açısı bayağı geniş şu an, yani kamera dibimde durduğu halde kaydediyor. Evet, ses böyle arkadaşlar. Arkadaki gürültü duyabilirsiniz. Kadıköy'ün normal bir gürültüsü var. Bir de karşıyı çekeyim, karşıyı görün. Şu anda karşı tarafı çekiyorum ikisiyle de. Yine açıyı görebiliyorsunuz. İkisi de hemen hemen aynı yerde duruyor. Terapi de daha geniş açı durduğu halde bu şekilde oldu mu sanki açıları birebir birbirine benziyormuş gibi geldi bana. Sesi de arkadan bu şekilde alıyorsunuz. Yine iki kamerada da internal mikrofonu kullanıyorum. Şu an duyduğunuz sesi ben Action'dan dinliyor olacaksınız arkadaşlar. Şu an gelen ses Action'dan geliyor. Şu an biraz yürüyelim. Ayrıntıları da görebiliyorsunuz. Evet, şu an gelen sesi de arkadaşlar Osmo Pocket 3'ten duyacaksınız. Ben kayıtlarda o şekilde ayarlayacağım. Şu anki ses de Osmo Pocket 3'ten gelen benim sesim oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle size bu makinelerin daha yine özelliğinden bahsedeyim. Bu arada görüyorsunuz ışık arkamda ama Osmo'da yüzüm daha parlak çıkıyor. Ama Pocket'ta yüzüm daha karanlık çıkıyor. Çünkü Osmo'nun sensörü daha büyük olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ışık da bu şekilde oluyor. Ters ışıkta ya çok kötü değil aslında. Action'da eğer hani içeride falan video çekeceksiniz, ekstra bir ışık kullanmanız lazım. Zaten biliyorsunuz bu Pocket'ın gece performansı zaten çok iyi. Bunu zaten diğer videolarda da görmüşsünüzdür. Bu arada şu anki sesim arkadaşlar Osmo Pocket 3'ün yaka mikrofonundan geliyor. Onu şimdi ben şöyle yapayım. Onu bir de gürültü engelleme modunu da açayım size. Şu an Osmo Pocket için gürültü engelleme modunda açtım. Diğer özelliklerden bahsedersek, görüntü sabitlemeden bahsettik arkadaşlar. Yine mikrofonlarından bahsettik. Çekim açısından bahsettik. Su geçirmezlik arkadaşlar. Action 3'te su geçirmezlik var. 16 metreye kadar denizde kullanabiliyorsunuz. Toprak zaten geçirmiyor. Yani o konuda çok daha sağlam bir kamera. Ama Osmo Pocket hani vlog yapanlara yönelik ve kendinden hani gimbal olduğu için bu konuda çok daha hassas bir kamera. Bu yüzden hani kayak yaparken falan ya da işte bir arabanın bir yerine bağlayacaksınız, motorun bir yerine bağlayacaksınız. Bunda Action'ı seçmek zorundasınız. Osmo Pocket'ı seçemezsiniz arkadaşlar. Gimbal zaten hani bozulur. Bence dayanmaz o rüzgara falan. Bu konuda dayanıklılıktan da bahsetmiş olduk. Yine görüntü sabitlemede bahsedecek olursak Osmo Pocket dediğim gibi gimbal'dan bir görüntü sabitleme yapıyor. Yani fiziki bir görüntü sabitleme var bunda. Action'da ise elektronik görüntü sabitleme var. Bu yüzden eğer ışık koşulları iyi değilse Action'da görüntü sabitleme biraz bozuluyor. Ben bunu karanlık bir ortamda denedim. Sensör boyutu dediğim gibi yine Osmo'nun sensör boyutu 1 inç, Action ise 1.3 inç olduğu için görüntü boyutundan dolayı aradaki fark belli oluyor. Kullanım alanlarına gelecek olursak Osmo Pocket 3'ü daha çok işte vlog çekimlerinde kullanabilirsiniz. İsterseniz evde kullanabilirsiniz. Ayrıca Osmo Pocket 3 webcam olarak kullanılıyor. Action'dan emin değilim webcam olarak kullanılıyor mu? Ve onun dışında yine Osmo Pocket 3 yine sizi takip ediyor. Şu an yine açayım ben takibi. Active Track 6 var. Bununla yine kafamı takip ediyor gördüğünüz gibi şu an. Kamera sizi takip ediyor. Dikey çekimde arkadaşlar Osmo Pocket 3 dikey çekimde 3K'ya düşüyor. Dikey çekim moduna aldığınızda Action'da da zaten kameraya yan çevirip dikey çekim yapıyorsunuz. Yine manyetik tutucusuyla beraber kolaylıkla Action'da da dikey çekim yapabilirsiniz. Osmo Pocket'ta da 4K dikey çekim yapmak isterseniz bu şekilde yine kamerayı şu şekilde
arkadaşlar yani çevirmeniz lazım. İki üründe de Hyperlapse ve Timelapse destekliyor arkadaşlar. Ama tabii ki Osmo Pocket 3'te Active Track 6'yı etkinleştirdiğinizde arkadaşlar Hyperlapse yaparken daha kolay Hyperlapse yapabilirsiniz. Ama Action 3'te de zaten kötü bir Hyperlapse yapmazsınız. Sadece Active Track 6 yok. Onu siz kendiniz neyi çekeceksiniz ona göre ortalamanız lazım. Detay ve ürün çekiminde zaten arkadaşlar Osmo'da zaten bir ürün çekim modu da var. Bir ürünü yaklaştırdığınızda bunu netleme yapabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama tabii ki Action 3'te böyle netleme yapamazsınız. Yani ürün çekeceksiniz, yakın çekim yapacaksınız. Zaten Action ona göre bir ürün değil. Ürün çekimlerinde Action'ı kullanamazsınız ama Osmo Pocket 3'ü kullanabilirsiniz. Ve en son olarak alan derinliğine gelirsek arkadaşlar. Alan derinliğinde Osmo Pocket'ta arkada daha böyle blue bir açı görebilirsiniz. Çünkü f değeri düşüktür ve alan derinliği yüksektir Osmo Pocket'ta. Ama Action'da arkadaşlar sonsuz netleme olduğu için Action'da her yeri aynı şekilde net olarak görebiliyorsunuz. İki şekilde arkadaşlar kameranın farkları ve benzerlikleri bunlar. Siz de seçim yaparken kullanacağınız alana göre seçim yapabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey de var. Bataryadan bahsedeyim. Action'ın arkadaşlar üçlü batarya seti var. Eğer Creative Combo ya da öyle bir paket alırsanız. Osmo'da ise yine yedek bataryası var tabii ki ama 3 tane değil. Bir tane batarya uzatması var. Ama Osmo'nun da şöyle bir farkı var arkadaşlar. 18 dakikada sıfırdan 180'e şarj edebiliyor. Orada kendi şeyini ve USB'den şarj edebiliyorsunuz. Action'da da ayrıca makine üzerinden USB'den şarj edebiliyorsunuz ama onun dışında yine yanında pil kutusu var. Pil kutusuyla da arkadaşlar 3 bataryayı aynı anda değil teker teker şarj ediyor kendi kendine. O şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki bu şekilde kıyasladığında Action'ın yedek bataryaları da eğer katarsak işin içine ve yanımızda hiç şarj olmadığını varsayarsak Action'ı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Her batarya ortalama 2 saat sürüyor. Eğer 4K'da çekim yapmazsanız 4K'da daha kısa sürüyor. 1080 civarında 2 saat sürebiliyor ve toplam yani yaklaşık 6 saat çekim yapabiliyorsunuz. Osmo Pocket'ta da yedek bataryayla beraber onda da 3 saat falan çekim yapabiliyorsunuz. Aradaki farklar bu arkadaşlar. Bu farklardan dolayı da fiyat farkı var ama eğer çok daha böyle sağlam ürün istiyorum, işte ben arka flu olmasın, karanlıkta çekim yapmayacağım, işte bisiklette kullanacağım, motosiklette kullanacağım derseniz su geçirmez olsun, yağmurda çekim yapayım ya da denize gireyim, havuza gireyim derseniz Action'ı seçmeniz lazım. Ama ben sadece vlog çekeceğim ya da ürün çekimi yapacağım, ev içinde kullanacağım derseniz de yine Osmo Pocket 3'ü tavsiye ederim. Ve her ikisinde de DJI Mic bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca DJI Mic 1'i de her ikisine alıcısını takarak kullanabiliyorsunuz. DJI Mic'te ise Action 4 ve Osmo Pocket 3'te DJI Mic'i de alıcısız olarak sadece verici cihazı kullanarak her ikisinde de kablosuz mikrofonu kullanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala destek vermek için lütfen abone olun, videoyu beğenin. Hoşçakalın.